Hola. Herkese merhaba. Hola İspanyolca'da merhaba demek. Merhaba demek. İspanyolca girişimizi yaptığımıza göre acaba hangi ülkedeyiz? Aslında Meksika'dayız. bazılarınızın Fransa dediğini duyar gibiyim. Ama ne Meksika ne Fransa, İspanya'dayız. Hani Barcelona'nın taşı toprağı altın. Ama Diyorlar. o İstanbul içindi, pardon. Hatlar karıştı. Güzel şehir. Hoş. Hoş. Barcelona, İspanya hoştur ama bana ne? Aha, Christmas'ta geldik. Christmas'ta geldiğimizden bahset. Noel'de. Sen niye bahsediyorsun? Tamam, ben de bahsedebilirim. Benim de ağzım varmış. Barcelona'ya Christmas'ta geldik. Daha doğrusu Christmas'ta değil de onların Noel zamanlarında geldik. 24-25 Aralık tarihleri arasında geldik. Christmas tarihinde ise şeye döneceğiz. Algero'ya geri döneceğiz biz. Çünkü bilet bulamadık. Evet, biletler çok pahalıydı. Christmas zamanlarında özellikle büyük şehirleri çok pahalıydı. Ama yine de hani yılbaşı havasını tadabiliyorsunuz çünkü her yer aydınlatılmış, ışıklandırılmış falan. Bütün balkonlarda süsler falan filan çok güzel yani. Apartmanların girişlerinde ağaçlar süslenmiş falan böyle. Ayrıca Barcelona'da şöyle bir şey var. Cadde üstlerinde böyle küçük dükkanlarda satıcılar çok fazla her yerde. Ne zaman çıkarsanız çıkın dışarıda insan görebiliyorsunuz. Biz saat 3'te 4'te bile hani insanlar sokakta dolaşıyorlardı. Bir de botilya denen bir kültürleri varmış. İnsanlar botilya gibi bir şey söylüyorlar. İçeceklerini alıp dışarıda oturup beraber sohbet ediyorlarmış akşam sabaha kadar. Hani o yüzden sokakta bir sürü insanı görebilme imkanınız vardı. Şimdi La Sagrada Familia'ya doğru gidiyoruz. Barcelona'nın en ünlü gezilecek yerlerinden biri. Anlatmayacağım mı bize? Neyin? La Sagrada Familia'nın mevzusunu. Tamam, ben anlatayım mı biraz? Bildiğim kadarıyla. Şimdi bu 135 yıldır yapımı bitmemiş bir binaymış. Gaudi'nin yapısıymış. Gaudi'ye de sonradan veriliyor. Bir özelliği varmış La Sagrada Familia'nın. Yapımı bitmeden restorasyonu yapılan tek binaymış. Çünkü 135 yıldır sürekli bir yapım halinde ve bir türlü bitmiyor. İster istemez önceden yapılan şeyler hasar görüyor ve onların tekrar onarılması gerekiyor. Betül, ne deniyor? Valla ne olduğunu ben de bilmiyorum, işte deneyeceğim. Ama içinden çok tuhaf bir şey çıkıyor. Aynen. Daha önce hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. Tadına baksana, bir kenarından ısır önce. Çok değişik bir hissi var böyle. Sert Yumuşak. ama yumuşak, ıslak falan. Nasıl? Üzüm gibi değil mi? Böyle bir dış görünüşü var. Kabuğu böyle. Soyunca da böyle. Soyunca böyle oldu. Kabukları elimde. Ya böyle tadı da üzüm gibi bir şey. He. Evet. Ben daha denemedim de deneyeceğim. Şu anda Camp Nou'ya doğru gidiyoruz. Barcelona'nın stadına, şuradan da görünüyor. Etrafını dönmemiz gerekiyor. Bizim eve arkası denk gelmiş. Aynen. Barcelona formalarını sorduk. Orijinalleri 100 euro. 100 euroya yakın falan. Bir de şey var, çakmaları var, böyle imitasyonlar var. İmitasyonları kaça yedirirler? Kaça Biz yedirirlerse. 15'e de bulduk ama kimisi 50'den başlıyor fiyata, kimisi 35 ama indirimde diyor falan. Kardeşim bana şey demişti. İşte gidince Messi'yi görürsen ona selam söyle. Hay Messi. Kardeşim sana selam söyledi Messi.
Barcelona'da meşhur paella. Bak şey geldi. Thank you. Bir de kalamar Ay ben hemen denemek istiyorum. varmış. Onu deneyeceğiz. Daha doğrusu kalamar değil. Bunları tapas diyorlar. Biz de kalamarlısından yemek istedik. Aperatif. Bir de paella var. Böyle bir tava gibi bir şey. Pirinçli bir şey geliyor. Bir de onu da deneyeceğiz. Nasıl tadı? Çok güzel. Yalnız bu kalamarlı şey 9 euro civarı. Aslında onlar için çok ucuz. Bakma. Evet. Bize pahalı. Paella da 15 euro. Paella da bu. Normalde deniz ürünleriyle yapılıyor ama biz yiyemediğimiz için tavuklusunu istedik. Biz değil, sen yeme. Ben yiyemiyorum. Biraz ağır geliyor kaynatılmış deniz ürünleri falan. Normal etli olanı da vardı. Domuz eti vardı onda. Ondan yemedik onu da. Gelirseniz kesinlikle deneyin. Bence güzel. Bu kadar tatlı bir mekan. Yememiz için bize ne satıyor? Çok ayıp. Kakas. 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 Bunların hepsini o çocuk mu yapmış? İspanyol meydandaydık değil mi? Evet. Bir de Katalan meydanı var biliyor musun? O da farklı bir yerde. Cidden mi? Evet, ona da gittim. Rico. Yalnız bunun neresi sihirli? Büyü mü yapıyor? İçiyorsun. Ha çok komik. Kurbağaysan prense mi dönüşüyor? Bir şey diyeyim mi? Sen Evet. 10 ton içsen sen yine kurbağa kalırsın. Bunun özelliği akşam aslında. Çok güzel ışık gösterisi yapıyorlar. Saattir bekliyoruz, gösteri falan yapmadılar. En son kendimi çekmeye karar verdim. Sana yaradı bu. Üşüdüm ya. Hadi gidelim. Barcelona'da böyle küçük bir B&B bulduk. Beni göstersene, koridorun ne kadar ince olduğunu göster. Bak kollarımı açamıyorum. Aynı anda ikimiz geçemiyoruz. Çok karanlık normalde herhalde. Hiç penceresi falan yok. O yüzden bayağı aydınlatma kullanmışlar. Şu kadardık. Hayır diğeri büyük olan. Hayır bu, delirme. Vallahi diğeri. Aa, evet öyle. Vallahi dedi. Siz de duydunuz. Aç. İşte böyle bir küçük bir oda var. Yani şurası 90 santim Falan yok yani. yani anca 90 santim. Şöyle küçük bir Ki ben bu kapının iki yatağı 90'lık falan olduğunu var. düşünmüyorum. Bir önceki gün 2 tane Yugoslav vardı, baba kız. Onlar çok tatlı. Onların onların evinde kalıyorduk. Bugün burayı bulduk. Son günümüz bugün. Bir daha Barcelona'ya gelirsem burayı düşünebilirim. Hem Aynen. merkezi bir yer. Ve geceliği 2 kişi 15 euro. Tamam. Odanın kirası. Evet tamam, kabul çok mükemmel değil. İçerisi ışık almıyor falan. Ama gezerken çok fazla konforlu olduğunda da çok gezemiyoruz. Evet. Öyle bir sorun oluyor. Bir de internet paketimiz de bitti. Şu anda böyle her yerden Wi-Fi dileniyoruz. Bu bizim için kötü oldu. Evet, ikimizin de bir anda bitti. İtalya'da internet kullanmaya alışık olduğumuz için baya böyle takır tukur kullandık internetimizi. Bulduğumuz bu yeni B&B odası gayet iyi aslında. Sadece güneş almıyor. Onun dışında konum olarak gezilecek yerlere çok yakın. Mesela işte şu an bir rota belirledim. 500 metre görünüyor ki
Barcelona'da 500 metre mükemmel bir mesafe. Ben daha önce varacağım yere gitmek için 7-8 kilometre yürüdüğümü bilirim ki o sadece ulaşmak için. Bir de bu yolun geri dönüşü var. Bir de buralar birazcık daha böyle şeylerin kaldığı yer. Böyle varoş sokaklar falan filan var. Böyle her yerde grafitiler falan. Biraz korkutucu aslında. Yani ilk baş... Bir de ilk başta gittiğimiz kapı vardı. Hatırladın mı? evet, işte Adam onu bize bir adres verdi. Bir girdik içeriye, böyle yıkık, dökük, berbat bir yer falan, böyle korktuk. Biz burada mı kalacağız falan. 15 euro ucuz etin yanisi falan dedik hatta böyle. Yani bir ağlamakla olduk. Ama neyse ki fena değilmiş kaldığımız yer. Zaten herhalde B&B işini yapıyorlar genel olarak. Ama böyle sokakları. Yani Arapça falan yazan yerler de var. Kuzey Afrika'da hissedebilirsiniz kendinizi. Sen çekmeyince kamerayı selfie şeyi gibi kullanıyorum artık. Allah razı olsun. Birazcık kendimi göreyim be. Bütün videolar boyunca render alıyorum, şey alıyorum. Kendimi bir yerde göremiyorum ya. Sağ olsun hiç kamerayı Betül eline almadığı için. Evet, şu anda halkın içinden birinin isyanını dinliyorsunuz. Bir yerlerde kendinizi kısa boylu bir şekilde geziyor hissederseniz bilin ki o kamera Betül'ün elindedir. Ha ha ha. Arkadaşlar maalesef ki dünyaya 1.60'lık mesafeden bakıyorum. Ne yapayım yani, kemik mi eklettireyim bacağıma? İnsanlar biraz yukarıdan baksınlar dünyaya. Benim bir o kadar da yerin altında var. Ehe.